Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmamızda da sizlerle böyle kendiliğinden simli bir ipten ip böyle ihraç fazlası iplerden arkadaşlar. Yani bu tarz bir iple yapabilirsiniz. Buna benzeyen bir iplerle. Tığ numaram 3,5. Yani 3,5 numaraya uygun her iple yapabilirsiniz. Veya farklı iplerle yaparsanız sayılarınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bu lizin trabzandan oluşuyor. Kol kenarları ve etek ucu da file yapacağız. Trabzanlarımızı ben hazırladım bu şekilde. Şöyle bir santim vereyim. Eni 48 santim. Boyunu da 28 santim olana kadar örün. Yani her türlü iple yapabilirsiniz. Enini ve boyunu kendiniz zincir çekerek de santimleyerek ayarlayabilirsiniz. Şimdi benim bu trabzanda 90 tane parçamda 90 tane trabzan var. Yani 94 zincir çektim. 90 tane trabzan hazırladım zincirin üstüne. Bunu da 30 sıra ördüm. Şimdi ben bu çok büyük parça olduğu için şöyle küçük bir parçada trabzanı nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle biraz zincir çekeceğim ben. Dediğim gibi yani 3,5 numarayla 94 zincir üstüne 90 tane trabzan yeterli geldi. Ama ipiniz daha ince ise mesela 100 trabzan falan yapabilirsiniz. Şimdi zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. zincirin içine giriyorum ve şöyle ikili trabzan yapıyorum. Her zincirin içine batarak böyle benim bu dizimde 90 tane trabzan var. Yani zincirim boyunca bütün trabzanlarımı hazırladım. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip şöyle geri dönüyorum. Hemen dibine değil, bir sonrakine bu şekilde bir sonrakine batarak trabzanlarımı devam ediyorum. Yani bu dizimizin bu kısmı çok kolay. Hep trabzanlardan oluşuyor. Arada bir trabzanlarınızı sayın arkadaşlar. Hani sürekli trabzan yaparken eksilme ve artma olmasın. Şimdi son kenarda da bir zincirimiz var. Oraya da mutlaka yapın. Şöyle zincirin üstüne giriyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine dibine değil, yanındakinden başlayarak trabzan yapıyorum. Yorumlarda çok fazla eğri gittiğini trabzanların diyen arkadaşlar var. Yani düzgün gitmediğini. Burada bu kısma dikkat edin. Hemen dibine değil bir yanındakine batarak ve sonunda da mutlaka şimdi oraya kadar gelelim. Birçok arkadaşımız şuradan geri dönüyor. Fakat şu kenardaki trabzana mutlaka şöyle girerek trabzanınızı yapın. Yani bu kenarlar düzgün gidecek. Bu şekilde. Daha sonra kenara geldiğimiz zaman 3 tane zincir çekip dönüyorum. Yine dibine değil bir yanındakinden başlayarak trabzanıma devam ediyorum. Bu şekilde 30 sıra kadar ben boyun 30 sıra yapacağım. Dileyen daha kısa veya uzun yapabilir. Bu şekilde 30 sıra trabzanlarımızı hazırlıyoruz.
Şimdi ben 30 sıra trabzanımı ördüm. Hem sağda hem solda kol altında şöyle hafiften artırmalar yapacağız. Direkt zincir çekerek artırma yapmıyorum. Şöyle hafiften kademeli çıksın. Yoksa kol altında yığılma oluyor arkadaşlar. Onun için önce 4 tane trabzan ilave edeceğiz. 4 trabzanı ilave etmek için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzan zincir çektim. Geri dönüyorum. Bu çektiğimin zincirin üstüne şimdi 1, 2, 3. trabzana veya dördüncüsüne. Dördüncü zincire battım. Trabzanımı yaptım. Çektiğim zincirle 2 oldu. Yanındakine batıyorum. 3 tane trabzanımız oldu. Ve şu arada bir tane daha trabzan zincirimiz var. Oraya da giriyorum. Dördüncü trabzanımı ilave ettim. Şimdi normal aradaki 90 tane trabzanımı örüyorum. Diğer başa kadar gidiyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün trabzanlarımızı yaparak geldik. Şurada son zincirime de girdim. Bu kenarda da aynı diğer tarafta artırdığımız gibi 4 tane trabzan artıracağız, yapacağız. Fakat zincir çekip dönersek bir üst sırada artırmış oluruz. Onun için yine aynı hizaya gelsin diye ipimi şöyle bir kere doladım tığıma. Son yaptığım trabzanın dibine giriyorum. 1, 2, 3'te çıktım. Bir tane artırdım. Tekrar tığıma doladım. Bu sefer bu yaptığım trabzanın dibine. Bakın şöyle 2 katına birden girdim. 1, 2, 3'te çıktım. Tekrar tığıma doluyorum. Şimdi de son yaptığım trabzanın dibindeki şu 2 ilmeğe birden girerek 1, 2, 3. Bakın 3 tane trabzan artırmış olduk. Tekrar son yaptığım trabzanın dibine giriyorum. 1, 2, 3. 4 tane artış yapmış olduk. Bu sırayı bu şekilde tamamladık. 4 sağ tarafta, 4 tane de sol tarafta trabzan ilave ettik. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Bu zincirin üstüne 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın üst sıranın yani bu sırada 4 tane artırdık. Bu da üst sıranın 4 tane trabzan ilavesi. Şimdi buradaki trabzanlarımı örüyorum. Yani 4 bir sırada, 4 de bir sırada şu anda 8 tane sol tarafa ilave etmiş olduk. Evet, bu şekilde diğer başa kadar devam ediyoruz. Bakın kol altımız şöyle kademeli olarak devam edecek. Yani bir kere artırdık. Bu ikinci artışımız. Bir sıra daha biraz daha fazla artıracağız. 3 kere de kol altının artırmasını bitirmiş olacağız. Şimdi diğer başa kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldik. Bu tarafta da ikinci 4 tane trabzan artırmamızı yapacağız. Tığıma doluyorum. Son yaptığım trabzanın aynı noktayı bir kere daha giriyorum. Burada 1, 2,
3 kere de çıkıyoruz. Tekrar doluyorum. Son yaptığım trabzanın şöyle alttaki 2 ilmeğini alıyorum. 1, 2, 3 de çıktım. 2 tane trabzan ilave ettik. Tekrar son yaptığım trabzanın dibine girdim. Üçüncü trabzanımı yaptım. Ve bir tane daha artırıyorum. 4. Bakın hem sağda hem solda 4 4 8 tane ilmek ilave etmiş olduk. Şimdi son artışımızı yapacağız. 3 kere yeterlidir. Fakat 3. artışımızı 10 tane trabzan olarak yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi de geri dönebilmek için 1, 2, 3 tane daha çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu çektiğimiz zincirin üstüne 10 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 tane trabzan ilave ettik. Şimdi normal örgümüze devam ediyoruz. Diğer başa kadar trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Bakın 3 kere artışımızı yaptık kolda. Şimdi bu şekilde diğer başa kadar trabzanlarımızı örelim. Şimdi sıranın sonuna geldik. Son trabzanımı yaptım. Ve bu kenarda da 10 tane trabzan ilave edeceğiz. Yine tığıma doluyorum. Son yaptığım trabzanın dibine battım. 1, 2, 3. Birinci artışımı yaptım. Tekrar dibine batıyorum. 2 tane artırdım. 3, 4, 5. Hep buradakilerin son yaptığımın dibine batarak trabzan yapıyorum. 6. 2 katını birden alın arkadaşlar. Tek katta bakın şöyle bir uzama oluyor. Onun için şu ya son yaptığınız trabzanın dibindeki 2 ilmeği birden. 7, 8, 9, 10 bu da 10. ilmeğimiz. Artık bakın hem sağ tarafta şu şekilde artırmamız var kol altında, hem de sol tarafta. Artık artırma işlemlerimiz bitti arkadaşlar. 3 zincir çekip geri dönüyorum. Buradaki bütün trabzanlarımı artık bir müddet, yani bir kolun yarısı, tam kol ebatı kadar örmeyeceğiz. Üst tarafı file olacak. Bu şekilde bir müddet daha, yani sanırım bir 8 sıra falan yeterli olacaktır. Bu şekilde hiç artırma eksiltme yapmadan dümdüz
devam ediyoruz. Evet, bakın kolumuz çıktı. Şimdi şurası tam kol kenarımız. Yaklaşık şöyle şu kadar olana kadar hiç artırma yapmadan artık bundan sonra düz şekilde kol kenarımız düz olacak şekilde devam ediyoruz. Bak şöyle de göstereyim. Şurası kol yerimiz oldu. Bu da yeterlidir düşüklük. Siz daha uzun kollu yapmak istiyorsanız arkadaşlar mesela 10 tane artırdıktan sonra artık istediğiniz ebata kadar zincir çekip bir kere daha yani uzun kollu yapmak istiyorsanız mesela bu zinciri artık istediğiniz kadar uzunlukta çekip tekrar dönüp trabzan yapabilirsiniz. Bu yaklaşık böyle dirseğe kadar hemen hemen dirseğe kadar inecek bir kol olacak. Yani yarım kol olacak. Dediğim gibi isteyenler uzatabilir. Şimdi bu şekilde düz olarak şu kenarı düz olarak devam edelim. Şimdi 10 tane artırdıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şimdi bu parçanın aynısından arkadaşlar bir tane daha hazırlıyoruz. Yani ön ve arka olarak. Aynı şekilde artırmalarımız. Şimdi burada kolun filesini yapacağız. Yani şu kol kesimi, kol kısmının üst tarafı file şeklinde olacak. Ve fileyi bitirirken de diğer parçaya eklemesini yapacağız. Şuradaki trabzanların şu kısma kadar file olacak. Yaka kısmımız trabzan olarak kalacak bu kısım. Şimdi kolun üst kısmının filesine başlayalım. İki tane zincir çektim. Dönüyorum. Hemen dibine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncü boşluğa ekliyorum sık iğne ile ve yanına bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Dördüncü boşluğa sık iğne ile ekliyorum. Ve yanına tekrar bir tane daha. Zincir sayılarımız hep 8 arkadaşlar. Bir, iki, üç, dördüncü boşluğa giriyorum. Ve yanına bir tane daha yapıyorum. Sekiz zincir çektikten sonra alttan sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü boşluğa sık iğne ile ekliyorum. Yanına bir tane daha.
8 zincir çektim. Dördüncü boşluğa girdim ve bir tane de yanına. Şimdi bu filelerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi sonuncu fileyi yapacağız. Sonuncu fileyi yaparken 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kere doluyorum. 1 2 3 dördüncü boşluğa girdim. Böyle uzun uzun arkadaşlar, yani çok sıkmadan şu şekilde bir trabzan şeklinde yaptık. 1 2 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Hemen bu yaptığımız trabzanın iki zincirin dibine şöyle bir tane sık iğne ile ekliyorum. Sekiz zincir çektim. Buradaki halkanın ortasına giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım ve bu da ikincisi. 8 zincir, diğer halkanın ortasına giriyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Sekiz zincir çekiyorum. Hemen yanındaki halkanın içine giriyorum ve 2 tane sık iğne ile birleştiriyorum. Buradaki halkamızın son ilk yaptığımız, yani halkanın içine girdim. Bir tane sık iğne ile ekledim. Yanına hemen bir tane daha yapıyorum. Şimdi kenarları yaparken 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığıma 2 kere doluyorum. Şurada yaptığımız sık iğnenin ortasına girip 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum. Tekrar bir iki tane sık iğne zincir çekip dönüyorum ve hemen o zincirin dibine batıyorum. Ve tekrar 8 tane zincirle başlıyorum. Her halkanın içine 2 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman şuradaki son filenin içine giriyoruz. 1 2 tane sık iğnemizi yaptık. Yine kenarlarda 5 zincir çekiyoruz. Daha 2 kere doluyoruz. Şu yaptığımız sık iğnenin ortasına giriyorum. Üç kere de böyle uzun şekilde geri geliyorum. Tekrar bir iki tane zincir çekiyorum ve hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Sekiz zincir çekiyorum ve halkamı yapmaya, filelerimi yapmaya devam ediyorum.
Şimdi bu filelerimiz arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 tane trabzana oturdu. Yani kol üstümüzde 45 tane trabzan var. Bu filelerimizi bu şekilde yani bir 6-7 sıra olacak şekilde devam edelim. Şimdi kol filelerini ekledikten sonra dikişini yapacağız arkadaşlar. Şu kol altından başlayacağım aşağıya doğru. Şuraya ipimi önce bir ekliyorum. Daha sonra zaten bu kol altındaki artırmalar birbirine denk gelecektir. Böyle karşılıklı birbirine tığla eklemesini yapıyorum. İsterseniz her zaman dediğim gibi iğneyle de dikebilirsiniz. İster iğneyle ister tığla birbirine böyle parçayı bir ekleyeceğiz. Sonuna kadar eklememi bitirdim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Ben diğer tarafı eklediğim için buradaki ipimi koparmıyorum. Bakın dikişimiz de bu şekilde oldu. İpimi koparmadan şimdi bu rizimi bir çeviriyorum. Evet, bakın kolumuz şu şekilde. Bunu bitince arkadaşlar hafiften bir ütü yapabilirsiniz tersinden. Şu dikiş yerlerine. Şimdi bu etek kısmına da ipimiz burada koparmamıştım. Aynı kollardaki gibi file yapacağım. Yani bu filenin uzunluğu da tamamen size kalmış. İsterseniz koldaki kadar yapın veya daha uzun yapın. O filenin ölçüsü tamamen size kalmış arkadaşlar. Çünkü kazağımızın boyunu kısa yaptık. File ile uzatacağız. Şimdi ipi koparmamıştım. Şöyle ön yüze geldim. Ön yüzden devam edeceğim. Şu ipi ön tarafa doğru çekiyorum. Yine aynı kolda yaptığımız gibi sık iğnemi yaptım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Kolda 4'er tane artırma atlamıştık arkadaşlar. Yani 3 tane atladık, dördüncüye yapmıştık. Ama etek ucunda 1, 2, 3. boşluğa giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar yanına bir tane daha. 8 zincir,
Bir iki tane atlıyorum üçüncüye. Pardon, iki tane sık iğnemiz olacak. Üçüncü boşluğa bir iki tane atlıyorum. Üçüncü boşluğa girerek birleştirdim. Yanına bir tane daha sık iğne. Şimdi etek ucunda döne döne arkadaşlar buradan direkt buna geçerek istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde file şeklinde devam edeceğiz. Blusemizin son şeyini şöyle göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 sıra file yaptım. Ama dediğim gibi yani siz daha uzun böyle burayı daha fazla da uzatabilirsiniz. Fakat son kenarları böyle boşta kaldığı için şöyle bir sık iğne olarak devam ettim. Şimdi onu göstereyim. Altı tane yeterli oluyor. Halkaların içine böyle 6 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde de bu resmimizi bitirdim. Yaz için gerçekten böyle çok güzel. Baharda da giyilebilir. Hatta kışın içine böyle gömlekler, badiler giyilerek de çok rahatlıkla kullanılabilir. Giyince çünkü şöyle duruyor kol üstü. Şurası da etek ucumuz. Bu dizimiz bitmiş oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.